Günaydın. Leon Kennedy suçla bağlantılı bir ailede dünyaya gelmiş ve bu karanlık geçmiş çocukluğunu derin bir travma haline getirmişti. Ailesinin ölümünün ardından yetim kalan Kennedy yalnızlıkla yüzleşmek zorunda kalmıştı. Ancak bu zor dönemde kendisine yardım eli uzatan bir polis memuru sayesinde hayatta kalmayı başardı. Bu olay genç Leon'un hayatında kalıcı bir iz bırakmış ve onu bir polis olma hayaline yöneltmişti. Henüz 21 yaşındayken polis akademisinden başarıyla mezun oldu ve kısa süre içinde Raccoon Polis Departmanı'na atanarak göreve başladı. Bu tercihte Arklay Dağları ve çevresinde meydana gelen, halk arasında büyük yankı uyandıran ancak çözülemeyen esrarengiz cinayet vakalarına duyduğu ilgi etkili olmuştu. Leon bilinmeyenle yüzleşmeye ve adalet arayışında yer almaya kararlıydı. Leon Kennedy Raccoon City'ye gelirken ne bir konaklama planı yapmış ne de kalacak bir dairesi vardı. Şehre doğru aceleyle yola çıkarken kız arkadaşıyla olan ilişkisini de bitirmişti. Geceyi bir motelde geçirdi ve o gece aşırı alkol tükettiği için baygın şekilde sabahlamak zorunda kaldı. 29 Eylül Salı günü öğleden sonra uyandığında görevine geç kaldığını fark etti. Akşamdan kalma bir halde aracına binip yola koyuldu ve Arklay üzerinden Raccoon City'ye doğru ilerlemeye başladı. Ancak yolda hiçbir trafik olmaması ve istasyona yaklaşırken karşısına çıkan terk edilmiş araçlar içini huzursuzlukla doldurmuştu. Yakıt almak için uğradığı benzin istasyonunda tuhaf bir sessizlik hakimdi. İçeri adım attığında ise sessizlik yerini dehşete bıraktı. Görevli parçalanmış halde yerde yatıyor, içeridekiler insanlıktan çıkmış bir halde sağa sola saldırıyordu. Hayatta kalmak için mücadele ederken orada başka biri daha vardı. Claire Redfield. Leon gibi o da buraya yeni gelmiş ve şehirde neler olup bittiğine dair hiçbir fikri yoktu. Zombilerin saldırısından son anda kurtulup birlikte dışarı çıktılar ve şehre doğru yola koyuldular. Yol boyunca Leon, Claire'a polis olduğunu ve Raccoon City'de göreve başlayacağını anlattı. Ancak daha şehre varmadan kaos başlamıştı. Şehir merkezine yaklaştıklarında yollarda yanmış araçlar göze çarpıyordu. Bir anda arkalarında beliren büyük bir yakıt tankeri kontrolünü kaybetmiş bir şekilde üzerlerine doğru geldi. Leon ve Claire aracı terk etmeye fırsat bulamadan tanker onlara çarptı. Kısa bir sessizlikten sonra dev bir patlama yaşandı. Leon kendini alevlerin arasından dışarı atarak son anda kurtuldu. Ayağa kalktığında Claire ortalıkta yoktu. Alevlerin ve dumanın arasından ona seslendiğinde Claire hayatta ve iyi olduğunu söyledi. Leon zaman kaybetmeden yola koyulması gerektiğini biliyordu. Şehrin sokakları zombilerle doluydu ve her adım bir hayatta kalma mücadelesiydi. Leon cevapsız kalan soruların peşine düşerek Raccoon Polis Karakolu'na doğru ilerlemeye başladı. Ama henüz bilmediği şey bu karakolun onun hayatını sonsuza dek değiştirecek olayların başladığı yer olacağıydı. Leon Kennedy polis karakoluna vardığında bina çoktan zombiler tarafından ele geçirilmişti. Hayatta kalan polisler ağır yaralı Teğmen Marvin Branagh, memur Elliot Edward ve karanlık geçmişiyle bilinen polis şefi Brian Irons'tı. Eğer Leon Teğmen Branagh ile zamanında karşılaşabilseydi olayların güncel seyri hakkında bilgi alma şansı olacaktı. Ancak kader onu başka bir yola sürüklemişti. Araştırmalar onu karakolun bodrum katına kadar götürdü ve burada gizemli bir kadın Ada Wong ile karşılaştı. Ada, Umbrella'nın rakip şirketlerinden biri adına çalışan bir casustu ve görevi G virüsünü ele geçirmekti. Ancak kendisini bir FBI ajanı olarak tanıtmıştı. Leon, Ada'nın geçmişiyle ilgili şüphe duysa da ona yardım etmeye karar verdi. Karakolu araştırdığı sırada Leon hücrelerin birinde birini buldu. Ben Bertolucci. Serbest çalışan bu gazeteci, Umbrella USA ile Raccoon Polis Departmanı arasında dönen bir komployu ortaya çıkarmaya çalışmış, bu yüzden tutuklanmıştı. Bertolucci bir takım gizli bilgilere ulaşmayı başarmıştı. Ancak öğrendikleri hem Leon'un görevini kolaylaştırmak için yetersiz hem de onu ölümcül bir hedef haline getirmişti. Ben Bertolucci kısa bir süre sonra gizemli bir varlık tarafından öldürüldü. Bu trajik ölüm Leon ve Ada'yı şehirdeki kanalizasyon sistemine yönlendirdi. Kanalizasyon hattı boyunca ilerleyen ikili Umbrella'nın G virüsü üzerine yürüttüğü çalışmalar için inşa edilmiş Nest adındaki gizli laboratuvarı keşfetti. Bu noktadan itibaren görev neredeyse tamamen Leon'un omuzlarına yüklenmişti. Kendisi de bir kurşun yarası almasına rağmen Ada'nın bacağındaki daha ciddi yaralanma nedeniyle Leon hem kendi hayatını hem de onun güvenliğini korumak zorundaydı. Laboratuvarda ilerledikçe Leon, Ada'nın gerçek kimliğini ve asıl görevini daha net anlamaya başlamıştı. G virüsünü bir silah olarak ele geçirmekle görevlendirilmişti. Bu gerçeği öğrenmesiyle Leon'un güveni sarsıldı. Ancak zaman tükeniyordu. Nest imha sürecini başlatmıştı. Leon büyük bir çaba ve kararlılıkla tesisin içinden çıkmayı başardı. Ancak elindeki G virüsü
örneğini kaybetti. Kaçış sırasında Claire Redfield ve G virüsü ile enfekte olmuş olan küçük Sherry Birkin ile tekrar bir araya geldi. Neyse ki Sherry'nin enfeksiyonu deneysel bir aşı sayesinde durdurulmuştu. Üçlü tesisin alt platformuna ulaşarak yıkımdan kurtuldu. Takip eden süreçte Dr. William Birkin geçirdiği ağır mutasyonların ardından hayatını kaybetti ve Nest tamamen yok oldu. 30 Eylül sabahı Raccoon City'nin küle dönmüş sokaklarından sağ çıkmayı başaran Leon Kennedy ve Claire Redfield şehir dışına ulaştıktan sonra yollarını ayırdı. Claire kardeşi Chris'i bulma umuduyla araştırmalarına devam ederken Leon da ağır yaralı olmasına rağmen zayıf düşmüş Sherry Birkin'e göz kulak olmaya devam etti. Güvenli bir sığınak ararken ABD ordusuna ulaştılar. Ancak durum düşündükleri kadar basit değildi. Her ikisi de ordu tarafından gözaltına alındı. Sherry G virüsü ile olan temasından dolayı potansiyel bir araştırma deneyi olarak koruyucu gözetim altına alındı. Leon ise üst düzey bir hükümet yetkilisi ve aynı zamanda askeri istihbarat subayı olan Adam Benford tarafından sorgulandı. Kennedy'nin Raccoon City'de yaşanan biyolojik felaket hakkında fazlasıyla bilgi sahibi olduğu tespit edilmişti. Ancak hayatta kalması ve G virüsü örneğinin çalınmasını engellemesi onun biyolojik silahlara karşı olağanüstü bir mücadele yeteneğine sahip olduğunu da ortaya koymuştu. Bu durum ABD ordusunun dikkatinden kaçmamıştı. Karşısına koyulan seçenek açıktı. Ya ömrünün geri kalanını bir devlet sırrı olarak gözetim altında geçirecek ya da başkana doğrudan bağlı olarak kurulan Umbrella benzeri tehditleri ortadan kaldırmayı hedefleyen gizli bir askeri organizasyona katılacaktı. Kennedy, Sherry'nin güvenliğini garanti altına almak ve insanlığı benzer felaketlerden koruyabilmek adına bu birliğe katılmayı kabul etti. İzleyen süreçte aldığı yoğun eğitim Leon'u bambaşka birine dönüştürmüştü. Bir zamanların çaylak polisi, kısa sürede silah kullanımı, yakın mesafe dövüş teknikleri ve taktiksel istihbarat konularında uzmanlaşmış, özel görevlerde aktif rol alan yüksek nitelikli bir ajan haline gelmişti. Fakat Leon bu yeni hayatında yalnızca emirleri yerine getirmekle yetinmedi. Umbrella hakkında gizli bir kişisel soruşturmaya da başladı. Çünkü onun için bu mücadele artık sadece bir görev değil, geçmişin kanlı izlerini silmeye yönelik kişisel bir savaştı. Kasım 1998'de Leon Kennedy, Umbrella'nın dünya çapındaki faaliyetlerini kendi kaynaklarıyla araştırmaya devam ediyordu. Bu doğrultuda yakın arkadaşı ve özel dedektif Ark Thompson'ı Sheena Adası'ndaki Umbrella tesislerini incelemesi için görevlendirdi. Aralık ayında ise Claire Redfield, kardeşi Chris'i bulma umuduyla Avrupa'ya doğru yola çıktı. Paris'te bulunan bir Umbrella tesisine izinsiz girmeye çalışırken yakalandı ve Umbrella tarafından esir alındı. Claire, Rockford Adası'ndaki yüksek güvenlikli hapishaneye götürüldü. Orada Leon'a gizlice bir e-posta göndererek Chris'e ulaşmasını ve onun gelip kendisini kurtarmasını istedi. Leon mesajı aldıktan sonra zaman kaybetmeden Chris Redfield'ı bularak onunla doğrudan iletişime geçti. Claire'ın başına gelenleri anlattı ve durumun ciddiyetini aktardı. O sırada Leon'un kendi hükümet görevleri devam etmekteydi. Ancak yine de Chris'ten gelen yardım talebine kayıtsız kalmadı. Chris, kız kardeşini kurtarmak için harekete geçerken Leon da paralel bir şekilde bir kurtarma ekibi kurulması adına gerekli temasları başlattı. Böylece Rockford Adası'nda yeni bir kabus daha başlamak üzereydi. 2002 yılında Umbrella'nın Rusya'daki operasyonlarının sona erdirilmesinden kısa bir süre önce Leon Kennedy örgütün eski bir araştırmacısının Javier Hidalgo adlı bir adamla temas kurduğunu öğrendi. Bu bilgi Umbrella'nın hala etkili olduğu yerlerin bulunduğuna işaret ediyordu. Kennedy bu gelişmenin ardından ABD hükümeti tarafından oluşturulan gizli bir askeri müfrezeye dahil edilerek Güney Amerika'daki küçük bir ülkeye gönderildi. Görevin tehlike seviyesi oldukça yüksekti. Bu nedenle Leon'a deneyimli ve sayısız çatışmada yer almış ABD Özel Kuvvetler askeri olan Jack Krauser eşlik etti. İkiliye verilen görev ülkenin ormanlık bölgesini kontrolü altına almış olan uyuşturucu baronu Javier Hidalgo'yu bulmak ve biyolojik tehdidi araştırmaktı. Javier sadece uyuşturucu ticaretiyle değil, aynı zamanda Umbrella ile olan gizli bağlarıyla da dikkat çekiyordu. Ülke yönetimi onun suç imparatorluğunu durdurmakta tamamen yetersiz kalmıştı. ABD istihbaratı, Javier'in bölgesinde açıklanamayan olayların yaşandığını ve eski bir Umbrella araştırmacısının da bu olaylarla bağlantılı olabileceğini öğrenmişti. Leon ve Krauser, potansiyel bir biyolojik felaketin yaşanmasını engellemek amacıyla bölgeye sızmakla görevlendirildi. Ormanın kalbine doğru ilerlerken yalnızca askeri değil, aynı zamanda insani sınırlarını da zorlayacak bir operasyonla karşı karşıya olduklarını anladılar. Leon Kennedy ve Jack Krauser, Güney Amerika'daki görevleri sırasında kısa süre içinde kendilerini tam anlamıyla bir kabusun ortasında buldular. Bölgedeki T virüs salgını
virüsünü hızla yayılmıştı ve ikili hayatta kalabilmek için adeta bir hücre gibi omuz omuza savaşmak zorundaydı. Virüsün yayılmasına rağmen köyde sağ kalmayı başarmış gibi görünen gizemli bir kızla karşılaştılar. Bu kızın adı Manuela'ydı. Ancak köyde tek başına neden hayatta kaldığı bilinmiyordu. Araştırmalar derinleştikçe Manuela'nın kimliği ve durumu aydınlığa kavuştu. O Javier Hidalgo'nun kızıydı. Genetik olarak nadir rastlanan ölümcül bir hastalıkla doğmuştu. Babası kızının yaşamasını sağlamak adına T. Veronica virüsünü kullanarak onu hayatta tutmuştu. Bu karar Manuela'nın hem insanlığını hem de kontrolünü tehlikeye atmıştı. Leon ve Krauser, Javier'in kontrolündeki yerleşkede ilerlerken birbirlerine daha da yakınlaştılar. Leon, Krauser'a Raccoon City'de yaşadıklarını, o cehennem gecesinde karşılaştığı dehşeti anlattı. Görevlerinin sonunda Javier kendisini T. Veronica virüsüyle aşılanmış bir bitki organizmasıyla birleştirerek grotesk bir yaratığa dönüştürdü. Leon ve Krauser bu yeni ve korkunç tehdide karşı birlikte savaştı. Mücadele sırasında Manuela babasına karşı koyarak güçlerini onun üzerinde kullandı ve Leon ile Krauser'a zafer için bir fırsat sundu. Sonunda Javier yok edildi ve Manuela ABD hükümeti tarafından koruma altına alındı. Görevin ardından Krauser aldığı ağır yara nedeniyle aktif görevden ayrıldı ve Leon ile yollarını ayırdı. Aynı yılın ilerleyen aylarında Leon, Krauser'ın bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini öğrendi. Ancak bu haber gerçekte yaşanacak daha karanlık olayların sadece başlangıcıydı. 1998'deki Raccoon City felaketinden sağ kurtulan Leon Kennedy, o günden sonra ABD hükümetine bağlı özel görevlerde yer almaya başlamıştı. Raccoon City'de yaşadıkları onun hem fiziksel hem de zihinsel açıdan dayanıklılığını sınamış, onu olağanüstü tehditlere karşı uzmanlaşmış bir ajan haline getirmişti. Aradan 6 yıl geçtiğinde Leon artık başkanın doğrudan görevlendirdiği bir saha ajanıydı. Yeni görevi başkanın kızı Ashley Graham'ı kurtarmaktı. Ashley, İspanya'nın ücra bir bölgesinde faaliyet gösteren ve hakkında çok az bilgi bulunan bir tarikat tarafından kaçırılmıştı. Leon bölgeye ulaştığında yanında 2 yerel polis memuru vardı. Onlardan biri köy girişine yakın bir noktada kaybolduğunda Leon, izleri takip ederek ormanın içindeki eski bir kulübeye ulaştı. Burada normalden çok farklı davranan, saldırgan tavırlı bir köylüyle karşılaştı. Uyarılara aldırmayan bu adam aniden Leon'a saldırdı. Kısa bir arbedenin ardından Leon onu etkisiz hale getirdi. Ancak kısa süre sonra bu kişinin sıradan bir insan olmadığını fark etti. Vücudu garip şekilde tepkiler verirken gözlerinde canlılıktan uzak bir ifade vardı. Kulübeden ayrılıp köy meydanına ulaştığında çok sayıda köylü organize bir şekilde hareket ediyor ve Leon'a öfkeyle bakıyordu. Aralarında saldırı emri verilmiş gibi bir hareketlenme başladı. Leon dar sokaklarda ve küçük evlerin arasında tırpanlar, baltalar ve meşaleler taşıyan bu insanlarla çatışmak zorundaydı. Kaçmaya çalışırken bir çan sesi duyuldu. Sesle birlikte köylüler aniden saldırmayı bıraktı ve kiliseye doğru yürümeye başladı. Leon köydeki tuhaflığın arkasında mantıklı bir açıklama olamayacağını anlamıştı. Araştırmaları sırasında köyün iç kısımlarında Luis Serra adında biriyle karşılaştı. Luis bir bilim adamıydı ancak geçmişi pek de temiz değildi. Umbrella ile bağlantılı araştırmalarda adının geçmesi Leon'un ona güvenmesini zorlaştırıyordu. Yine de Luis bölgedeki tehlikeler hakkında önemli bilgiler veriyor. Özellikle de Las Plagas adı verilen bir parazitten söz ediyordu. Bu parazit köylülerin zihinlerini kontrol eden, saldırgan ev sahiplerine dönüştüren bir etki yaratıyordu. Araştırmasına devam eden Leon, Ashley'nin bu tarikatın elinde olduğunu ve kilisede olduğunu öğrendi. Kilisenin kapısı kilitliydi. Bu nedenle Leon önce gerekli anahtarı bulmak zorundaydı. Bu arayış onu köyün kenarındaki büyük bir göle getirdi. Burada Del Lago adında devasa bir yaratık ortaya çıktı. Yaratık gölün derinliklerinden çıkarak Leon'un bulunduğu tekneye saldırdı. Zorlu bir savaşın ardından Leon yaratığı öldürdü. Ancak bu çatışma sırasında suya karışan parazit kalıntıları nedeniyle geçici olarak bilincini kaybetti ve bayıldı. Gücünü toparladıktan sonra kiliseye ulaştı ve Ashley'i buldu. Onu kurtarmak kolay olmadı. Çünkü kiliseyi çevreleyen bölgede tarikat üyeleri devreye geziyordu. Leon Ashley ile birlikte kaçarken peşlerinden gelen saldırılara karşı onu koruyor. Eğer yakalanırsa tekrar onu kurtarıyordu. İkili kısa sürede birbirine güvenmeye başladı. Leon Ashley'i sakinleştiriyor, yönlendirmelerle güvenli alanlara geçmesini sağlıyordu. Böylece aralarındaki bağ güçlenmişti. Kaçış rotaları onları bölgenin bir diğer tehlikeli noktası olan Salazar'ın kalesine götürdü. Ramon Salazar tarikatın en sadık liderlerinden biriydi. Kalesi tuzaklarla dolu koridorlar, zırhlı muhafızlar ve grotesk deneyler sonucu ortaya çıkmış yaratıklarla doluydu. Leon hem mekanik tuzaklardan hem de Plagas'ın farklı evrimleşmiş formlarından kurtulmak için sürekli tetikte olmak zorundaydı.
zorundaydı. Kale içinde Leon'un yolu tekrar Louis Serra ile kesişti. Louis, Sadler'ın planlarını durdurmak için kendi yöntemleriyle çalışıyordu. Sadler, Los Illuminados'un lideriydi ve Plagas'ı küresel ölçekte yaymayı planlıyordu. Louis, Leon'a hem tıbbi hem de taktiksel yardımlarda bulundu. Ancak kısa süre sonra Sadler'ın adamları tarafından yaralandı. Louis, Leon'a Ashley'nin de kendisi gibi parazitle enfekte olduğunu ve bunun etkilerini durdurmak için bir tedavi gerektiğini söyledi. Ölmeden önce Leon'a bu tedaviye ulaşabileceği yolu tarif etti. Leon, Ashley ile birlikte laboratuvarlara ulaşmıştı. Burada Plagas'ın biyolojik yapısı üzerine yürütülen deneyler hakkında detaylı bilgiler bulunuyordu. Aynı zamanda daha güçlü ve dayanıklı düşman türleriyle de karşılaştılar. Ashley'nin durumu giderek kötüleşiyordu. Bu nedenle Leon, riskli de olsa deneysel bir cihazla paraziti ondan temizledi ve sonrasında bayıldı. Kendine geldiğinde Ashley de Leon'a aynı tedaviyi uygulayıp onu kurtarmıştı. Tüm bu süreç boyunca Ada Wong, Leon'un karşısına çıkmıştı. Ada, eski dostu Leon'a bazı anlarda yardım ediyor, bazı anlarda ise kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyordu. Leon onun motivasyonunu tam olarak çözemese de Ada'nın müdahaleleri kritik anlarda hayat kurtarıyordu. Son aşamada Leon, Sadler ile doğrudan yüzleşti. Sadler, Plagas'ın tüm gücünü bedeninde toplayarak devasa, çok kollu bir yaratığa dönüştü. Leon bu ölümcül form karşısında çevikliğini ve silah gücünü kullanarak onunla savaştı. Ada çatışmanın son anında Leon'a bir roket atar fırlatarak Sadler'ı öldürmesi için bir fırsat yarattı. Sadler yok edildiğinde tehdit de sona ermişti. Leon ve Ashley adanın kendini imha sürecine girmesiyle birlikte jet ski aracılığıyla hızlı bir kaçış yaptı. Yolda yıkılan köprüler, devrilmiş enkazlar ve patlamalar arasında Leon'un soğukkanlılığı ikisinin de hayatta kalmasını sağladı. Sonunda güvenli bölgeye ulaştılar. Ashley, Leon'a yaşadıklarından dolayı minnettar olduğunu söyledi. Leon ise henüz görevini tamamlamamış olsa da bu kabusun onun üzerinde kalıcı izler bıraktığını biliyordu. Ada ise Sadler'ın laboratuvarından aldığı Plagas örneğiyle bölgeden helikopterle uzaklaştı. Bu durum gelecekte yeni tehlikelerin ortaya çıkabileceğinin sessiz bir habercisiydi. Bu olayın ardından Leon, yaşananları Kennedy raporu adı altında detaylı şekilde belgelendirdi. Rapor ABD hükümeti tarafından değerlendirilerek BSA ile paylaşıldı ve gelecekteki plaga temelli tehditlere karşı bir savunma temeli oluşturuldu. Leon, Raccoon City'den sonra bir kez daha insanlığın karanlık yüzüyle yüzleşmiş, hayatta kalmayı başarmış ve bir kurtarıcı olarak görevini tamamlamıştı. Ancak içinde bu savaşın asla tamamen bitmeyeceğine dair derin bir his kalmıştı. 2004'te Teragriye olaylarını izleyen yıl, biyoterör tehdidi dünya genelinde ciddi biçimde artış göstermişti. Eski Umbrella araştırmacılarının kara borsa aracılığıyla biyolojik silah sattıklarına dair bilgiler hükümetleri daha sert önlemler almaya zorlamıştı. Bu gelişmenin ardından ABD hükümeti Umbrella'nın en tehlikeli biyolojik silahlarına karşı önleyici tedbirler almak amacıyla ilaç devi Will Pharma şirketiyle ortaklık kurdu. Amaç T virüsün etkilerini nötralize edecek bir T aşının seri üretimini sağlamaktı. Aslında Will Pharma bu alandaki etkinliğini daha önce kanıtlamıştı. 2002 yılında Hindistan'da General Grande'ye bağlı birliklerde patlak veren T virüs kaynaklı bir salgın Will Pharma'nın acil müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı. Bu başarı sayesinde şirket Hindistan'da 3 yıl boyunca tıbbi deneyler yürütme izni aldı ve küresel biyoterörle mücadelede önemli bir konuma yerleşti. Ancak Kasım 2005'te biyoterörün tehdidi bu kez ABD topraklarında hissedildi. Harvardsville Havalimanı'nda düzenlenen koordineli bir saldırı terminalde kaosa ve bir yolcu uçağının düşmesine sebep oldu. ABD Savunma Bakanlığı olay yerinde yaptığı incelemelerde T virüsün özel bir türünün kullanıldığını doğruladı. Durumun ciddiyeti üzerine 75. Ranger alayı olaya müdahale etmek üzere görevlendirildi ve Will Pharma hem karantinadaki askerlere hem de sivillere aşı sağlamakla yükümlü kılındı. Başkan Graham bu kritik operasyonun yönetimini üstlenmesi için biyoterörle mücadelede uzmanlaşmış Leon Kennedy'yi görevlendirdi. Kennedy askeri müdahale başlamadan önce olay yerine giderek 5 kurtulanın tahliyesini planladı. Bu kurtarma operasyonu sırasında Senatör Ron Davis'le birlikte eski dostu Clay Redfield'ı da sağ salim kurtarmayı başardı. Havalimanı operasyonu sırasında Kennedy, ajan Ingrid Hannigan'dan önemli bir istihbarat aldı. Federal Soruşturma Bürosu Los Angeles'ta General Grande'nin ordusuna mensup bir askeri tutuklamış ve sorgulama altına almıştı. Bu gelişmeyi takip eden saatlerde ABD hükümetinin T virüs projesindeki rolünü açıklamayı reddetmesi durumunda ülke genelinde büyük çapta bir biyolojik silah saldırısı düzenleneceği tehdidi gündeme geldi. Gerginlik artarken Will Pharma şirketine ait aşı taşıyan kamyonların bir bombalı saldırı sonucu havaya uçması durumu daha da karmaşık hale getirdi.
bildirdi. Kennedy saldırının ardından şüpheli davranışlar sergileyen ve havaalanı çevresinde görülen Wilpharma muhalifi Dr. Curtis Miller'ı soruşturmaya başladı. Dr. Miller'ın kız kardeşi olan ve aynı zamanda SRT biriminin üyesi Angela Miller'la birlikte onun evine gittiklerinde evin tamamen yanmış olduğunu ve olay yerinde yapılan arama çalışmalarının engellendiğini gördüler. Kısa süre sonra şehir dışında bulunan Wilpharma Hava Kubbesi laboratuvarında bir patlama meydana geldiği haberi ulaştı. Kennedy, Angela ile birlikte bölgeye hareket etti. Laboratuvar bombalamanın ardından ciddi hasar almış, içeride bir T virüs salgını başlamıştı. Claire Redfield, binanın üst katlarında güvenli bir bölgede mahsur kalmıştı. Baş araştırmacı Dr. Frederick Downing'in ise saldırıda hayatını kaybettiği düşünülüyordu. Zemin katta Dr. Miller, kara borsadan elde ettiği Golgota virüsünü kullanarak kendini bilinçli şekilde enfekte etmişti. Ortaya çıkan G mutant kısa sürede tüm Ranger ekibini yok etmiş ve neslini devam ettirmek amacıyla biyolojik içgüdüsüyle kız kardeşi Angela'yı hedef almaya başlamıştı. Bu noktada Kennedy, Angela'yı korumayı başararak birlikte yer altındaki bir tahliye tüneline kaçtı. Laboratuvarın tasarımı gereği uygulanan biyolojik tehlike önleme sistemleri devreye girerken Dr. Miller çökmekte olan yapının içindeki bir şafttan düşerek yaklaşan patlamanın ortasında hayatını kaybetti. Saldırının ardından Kennedy ve Claire Redfield olayların yüzeyde göründüğünden çok daha karmaşık olduğunu fark ettiler. Kısa süre sonra Hannigan, General Grande'nin sonunda FBI'ın sorgusuna yenik düştüğünü ve yürüttüğü operasyonlarla ihanet ettiğini bildirdi. Grande'nin görevi T-virüs, T-aşı ve G-virüs örneklerini ülke dışına çıkarmaktı. Soruşturma derinleştikçe asıl suçlunun Dr. Curtis Miller değil, bombalamada öldü sanılan ancak kaçmayı başarmış ve tüm biyolojik örnekleri yanında alan Dr. Frederick Downing olduğu anlaşıldı. Kennedy, Angela ve Redfield, Downing'in planladığı teslimat noktasına ulaştıklarında onu tam da beklenen yerde buldular. Anında tutuklanan Downing, Raccoon City felaketi sırasında bir G virüs örneğini çaldığını, kimliğini değiştirerek hayatta kaldığını ve Nest laboratuvarında çalıştığını itiraf etti. Yapılan sorgulamalarda Hindistan'daki T virüs salgınının Dr. Frederick Downing tarafından kurgulandığı ortaya çıktı. Bu plan hem T virüsün hem de Wilpharma tarafından geliştirilen T aşının etkisini aynı anda kamuoyuna tanıtmak amacı taşıyordu. Miller'ın ABD topraklarında daha fazla biyolojik saldırı gerçekleştirme niyetinde olduğu da doğrulandı. Bu gelişmelerin ardından Wilpharma, kamuoyunun ve devletin güvenini tamamen yitirdi. Şirket kısa süre içinde iflas etti ve Albert Wesker'ın perde arkasından yürüttüğü satın alma operasyonlarıyla Trisel tarafından satın alındı. 2006'da Pittsburgh'daki Carnegie Sanat Müzesi'nde yaşanan bombalı saldırı Leon Kennedy'yi yeniden FBI ile birlikte çalışmaya itti. Olayın izini süren Leon, saldırının sıradan bir terör eylemi olmadığını, T-virüs salgınını örtmek için planlandığını fark etti. Araştırmaları müze güvenlik görevlisi kılığında hareket eden bir sahtekarın izine götürdü. Bu kişi ve bağlantıları tıpkı Raccoon City'deki gibi virüsün yayılmasıyla ilişkiliydi. Soruşturma sırasında Leon, Max Storm adında sahte kimlik kullanan bir failin varlığını ortaya çıkardı. Ardından yaşanan zombi vakaları müzedeki bombalamanın tesadüf olmadığını kanıtlamıştı. Leon hastanelerdeki vakaları ve Freak Park'taki şüpheli faaliyetleri incelerken olayların arkasında Nüfus Kontrol Hareketi adlı radikal bir grubun bulunduğunu öğrendi. Bu grup T-virüsünü bombaların içine yerleştirerek toplu felaketler yaratmayı amaçlıyordu. Soruşturma Leon'u bir dizi yeni saldırı noktasına sürükledi. Toplum merkezleri, hastaneler ve PNC Park, polis ve SWAT birlikleriyle beraber zombilere karşı mücadele etti. Bombalı saldırıların ardındaki komplonun boyutunu gün yüzüne çıkardı. Öte yandan yakın çalıştığı bazı müttefiklerini kaybetmesi Leon'un bu operasyonu kişisel bir mücadeleye dönüştürmüştü. Sonunda örgütün lideri Riley Quinn ortaya çıktı. Onun Pittsburgh'daki tüm yayın organlarına gönderdiği tehdit mesajı olayın yalnızca bir başlangıç olduğunu söylüyordu. Leon PMC'nin gizli toplantısını bastı ve Riley'i etkisiz hale getirerek
ederek örgütü dağıttı. Ancak ölümler, virüs tehdidi ve politik bağlantılar meselenin yalnızca Pittsburgh'la sınırlı kalmadığını gösteriyordu. Görevin sonunda Leon Beyaz Saray'a çağrıldı. Washington'a doğru yola çıkarken bu olayların ileride Amerika'yı ve kendi hayatını derinden etkileyecek daha büyük tehditlerin habercisi olduğunu biliyordu. Pittsburgh olayından kısa bir süre sonra kimliği belirsiz birinin gizli bilgisayar dosyalarına sızması üzerine Beyaz Saray alarma geçmişti. Başkan Graham, Genelkurmay Başkanı Ryan ve Savunma Bakanı Wilson'ın gözetiminde başlatılan soruşturma en üst düzeyde ciddiyetle yürütülmüştü. Saldırı günü Beyaz Saray'da bulunan herkes özel olarak seçilmiş 4 federal ajanın incelemesine tabi tutulmuştu. Patrick, Jason, Shenmei ve Pittsburgh'daki olaylar yüzünden geç kalan Leon. Bu yüzden ilk toplantı Oval Ofis'te Leon olmadan gerçekleşmişti. Leon Beyaz Saray'a ulaştığı anda elektrikler aniden kesilmişti. Gizli servis derhal harekete geçmiş, Başkan Graham'ı korumak için onu canavar adı verilen başkanlık makam aracına götürmeye hazırlanmıştı. Ancak yedek güç kaynağı devreye girmeyince önceki geceden şüphelenilen köstebeğin hala içeride olduğu anlaşılmıştı. Ajanlar Oval Ofis'ten ayrılarak araştırmaya koyuldu. Bu sırada Patrick, Beyaz Saray basın sözcüsü Spacer'la karşılaşmış fakat onun bilinmeyen bir şekilde zombiye dönüştüğünü fark ettiğinde ölümcül bir tehlikeyle burun buruna gelmişti. Tam ısırılacakken Leon araya girmiş, Patrick'i vurarak ölümden kurtarmıştı. Leon daha sonra Oval Ofis'e dönerek Başkan Graham'la görüşmüş, onu durum hakkında uyarmıştı. Canavara tahliye planı iptal edilmiş, bunun yerine Graham'ın sığınağa götürülmesine karar verilmişti. Patrick, gizli servis ekibiyle birlikte başkanı korumak üzere oraya yönlendirilmişti. Bu sırada Leon, Shenmei ve Jason, Beyaz Saray'ın içinde kalan zombileri aramaya başlamıştı. Çok geçmeden virüsün hızla yayıldığı ve düzinelerce personeli enfekte ettiği ortaya çıkmıştı. Yoğun bir mücadele sonunda Beyaz Saray temizlenmiş, içerideki tüm zombiler etkisiz hale getirilmişti. Graham uzun süren düşüncelerin ardından olayın üzerine örtmenin en doğru karar olduğuna inanmış ve kurbanların izne çıkarıldığını duyurmuştu. Bu süreçte Claire, Leon ile karşılaşmış ve onun büyük şaşkınlığına rağmen Penamstan'daki bir biyolojik tehlikeyle ilgili keşfini paylaşmıştı. Ardından yürütülen CIA soruşturması, hackleme olayının aslında Şangay'da bulunan bir biyolojik araştırma tesisine ait dosyaların çalınmasıyla bağlantılı olduğunu ortaya çıkarmıştı. Bunun üzerine Leon, Jason ve Shenmei'nin söz konusu tesise sızmaları için gizli bir operasyon planlamıştı. Ekip önce Guam'a uçmuş, ardından Apra limanında sonar gizliliği için özel olarak modifiye edilmiş bir gelişmiş SEAL dağıtım sistemi cep denizaltısıyla donatılan yeni Virginia sınıfı bir denizaltıya binmişti. Yolculuk sırasında Jason, Leon'la ordudaki günlerini ve Penamstan iç savaşını konuşmaya başlamıştı. Leon zombilerle başa çıkmaya fazlasıyla alışkındı. Ancak olaylara bakış açıları tamamen farklıydı. Jason, Raccoon City'nin bombalanmasını Amerika Birleşik Devletleri'ne kurtarmak için zorunlu bir operasyon olarak gördüğünü söylerken, Leon hala ordunun Raccoon City'den korkakça çekilmesine öfkeyle karşılık vermişti. Bu sırada denizaltı beklenmedik şekilde sarsılmış ve Leon'la Jason köprüye giderek durumu incelemeye karar vermişti. Ancak köprü mürettebatının öldürüldüğünü görünce işin ciddiyeti ortaya çıkmıştı. Leon mühendislik bölümüne doğru ilerlerken Jason gelişmiş SEAL dağıtım sistemine yönelirken Shenmei ile karşılaştı. Mühendislik bölümüne ulaştığında Leon buradaki personelin de katledildiğini ve bedenlerine mutant farelerin girdiğini görmüştü. Silah kullanmanın denizaltıyı riske atacağını bildiğinden bu yaratıkları bir kapağın arkasına kapatmayı tercih etmişti. Kısa süre sonra denizaltının kendini imha sistemi devreye girmişti. Leon hızla güvenli bölgeye koşarken yoluna çıkan bir başka fare sürüsünü elektrikle etkisiz hale getirmişti. Nihayet güvenli bölgeye ulaştığında Shenmei başına bir silah dayamıştı. Fakat Jason onun geri çekilmesini emretmişti. İkili Leon'u esir alarak Şangay'a doğru kaçarken denizaltı büyük bir patlamayla imha oldu. Ekip sonunda Şangay'a ulaştığında görev için hazırlanmış güvenli eve geçmişti. Leon, Jason ve Shenmei'nin aslında Çin için çalışan hainler olabileceğinden şüphelenmişti. Jason ise hükümet içindeki bir komployu açığa çıkarmak için çalıştığını söylemiş fakat Leon buna inanmamıştı. Tartışma giderek sertleşmiş, ikisi de silahlarına davranmıştı. Çatışmanın sonunda Leon üstün gelmiş ve Jason'ı göğsünden vurmuştu. Ancak Shenmei kargaşa sırasında kaçmayı başarmıştı. Leon, Shenmei'yi Şangay'ın dışındaki ailesinin malikanesine kadar takip etmişti. Haoran'ı rehin alarak ondan gerçeği anlatmasını istemişti. Bunun üzerine Shenmei, Wilson ve Penamstan'daki askerler arasındaki telsiz iletişimini yönettiğini açıkladı. Maddox ekibinin tahliye taleplerine yanıt vermesine izin verilmemişti. Üstelik kardeşi Yonshi'nin Alpha 2'dan alındığını bildirmelerini
söylemlerine rağmen. Üstüne döndüğünde Shen Mei askerlerle yüzleşmiş ve Yunshi'yi hayatta ama yamyam hastalığına yakalanmış halde bulmuştu. O andan itibaren Wilson'ın Penamstan'da biyolojik silah konuşlandırma planını açığa çıkarmak için Jason'la birlikte çalışmaya başlamıştı. Jason'a güvenmese de Leon'un kardeşinden geriye kalanları gözleri önüne sermesi Shen Mei'nin sözlerini daha inandırıcı kılmıştı. Mad Dogs Birliği yaşananları olduğundan farklı rapor etmişti. Ancak gerçeği araştırmaya kararlı olan sadece Jason ve Shen Mei kalmıştı. Shen Mei ailesinin bağlantılarını kullanarak Yunshi'yi ötenaziden kurtarmış ve gizlice Çin sınırından kaçırmayı başarmıştı. 6 yıl süren bu gizli soruşturmanın ardından ikili hiçbir ilerleme kaydedememişti. Ta ki yakın zamana kadar. Yunshi enfekte olduğunda vücuduna yerleştirilen bir bilgisayar çipi keşfedilmişti. Bu çip biyometrik verileri kaydediyor ve Penamstan'daki olaylarla bağlantılı bir biyoorganik silah üreticisine ait olduğuna işaret ediyordu. Böylece üreticinin kimliğini ortaya çıkarma şansları doğmuştu. Tam bu sırada malikane büyük bir patlamayla sarsılmış ve bina yıkılmıştı. Tavan çökerken Haoran enkaz altında kalarak can vermişti. Leon ise Shen Mei'yi son anda dışarı çıkararak yıkımdan kurtarmayı başardı. Leon ve Shen Mei yıkıntılar arasında yalnız başlarına kalmışlardı. Fakat bilgisayar çipi hala yanlarındaydı. Shen Mei komplonun tüm dünyaya duyurulabilmesi için çipi kendisine vermesi konusunda Leon'a yalvarmıştı. Ancak Leon bu bilgiyi sızdırması halinde ABD ajanları tarafından öldürülme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyerek bu isteğini reddetmişti. Sohbet ilerledikçe Leon patlamanın arkasında muhtemelen Jason'ın olduğunu ve onun Penamstan'daki geçmişin intikamını almak için terör eylemleri planladığını fark etmişti. Jason'ın amacının adalet değil, yalnızca öfkesini tatmin etmek olduğunu anlamıştı. Leon ve Shen Mei Jason'ı durdurmak için ABD'ye dönmüşlerdi. Leon Patrick'le temasa geçerek öğrendiklerini aktarmıştı. Daha sonra ikili Maryland'deki Andrews Hava Kuvvetleri üssünün altında bulunan gizli araştırma tesisine girmişti. O sırada Başkan Graham üst katta basın toplantısı düzenliyordu. Tesise ulaştıklarında Jason'ın inhibitör ilaçlarını almayı unuttuğunu ve kontrolden çıkarak devasa bir insansı mutanta dönüştüğünü görmüşlerdi. Wilson ise Jason tarafından bir kapsülün altında ezilmiş, ardından boynundan ısırılarak ağır şekilde yaralanmış ve enfekte olmuştu. Bu sırada tesisin süper bilgisayarı biyolojik bir tehlike algılamış ve tanklarda bulunan bilinçsiz süper askerleri son derece aşındırıcı olan asite bırakmaya başlamıştı. Askerler teker teker yok olurken Shen Mei Jason'a seslenmiş, onu normale döndürmeye çalışmıştı. Ancak Jason artık dürtülerine tamamen yenik düşmüş, çipi kullanmak yerine Shen Mei'yi öldürmüştü. Artık tek planı yüzeye çıkıp canlı yayında masum görevlileri katletmekti. Öte yandan Wilson'ın ajanı tarafından kaçırılan Claire, Mad Dogs ekibine dair soruşturmayı yürütürken kendisini bu tesiste bulmuştu. Asit seviyesinin zemine ulaşmasıyla büyük bir tehlike altına girmişti. Claire'ı fark eden Leon, Jason'ın peşinden gitmek yerine onu kurtarmayı seçti. Leon, Jason'ı durdurmak için yakınlardaki cephanelikten aldığı bir bazukayla kendini silahlandırmıştı. Onu gerekirse tamamen havaya uçurmaya hazırdı. Ancak Jason'ın ani karşı hamlesi Leon'un neredeyse aside düşmesine sebep olmuş ve saldırısı başarısız kalmıştı. Leon pes etmeden yeniden karşılık vermiş, antimateryal tüfeğiyle Jason'ın sağ kolunu parçalamayı başarmıştı. Fakat dev mutant pes etmemiş, Leon'un boynundan kavrayarak ölümcül bir baskıyla sıkmaya başlamıştı. Buna rağmen Jason, Claire'ı öldürmek yerine planlarını gerçekleştirebilmek için onu bağışlamıştı. Leon başkanı kurtarmak için son bir hamle yapmış ve kontrol kollarından birini çekmişti. Bu hamleyle bulundukları grup aside düşmüş, Leon bir kabloya tutunarak hayatta kalmayı başarmıştı. Asit çekildiğinde Leon, Jason'ın hala hayatta olduğunu fark etmişti. Yaratık bir metal parçasına gömülü halde eriyordu. Son anlarında Leon'u gerçek korkunun henüz yeni başlayacağı konusunda uyarmış, ardından yere düşerek tamamen yok olmuştu. Yüzeye çıktığında Leon, Başkan Graham'ı Air Force One'a bindirerek uğurlamıştı. Günün ilerleyen saatlerinde Leon, Claire'ı Beyaz Saray'ın dışında buldu. Claire, çipi kendisine vermesini ve böylece gerçeği basına açıklayabilmesini istemişti. Ancak Leon, Jason'ın insanların kalbine korku salma arzusuyla ilgili söylediklerini hatırlayarak bunu reddetti. Claire bu karar karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşamış, Leon'un üstünde taşıdığı kıyafetin artık ona yakışmadığını söyleyerek yanından ayrılmıştı. Leon ise çipi elinde tutmuş ve bu felaketi durduracağına dair kendi kendine söz vermişti. Ardından basın mensuplarının beklediği Beyaz Saray'a doğru adımlarını kararlı bir şekilde atmıştı. Wesker 3 yıl boyunca Tricel'in kaynaklarını kullanarak kendi suç imparatorluğunu büyütmüştü.
Ancak 2009 yılında BSAA tarafından öldürülmesi kurduğu düzenin hızla çökmesine yol açmıştı. 2010'da ise TerraSave'in düzenlediği bir buluşmada Claire'ın sayesinde Leon Kennedy ile Chris Redfield ilk kez bir araya geldi. Bu tanışma zamanla BSAA ile Amerika hükümeti arasındaki engelleri ortadan kaldıracak ve güçlü bir dostluğun başlangıcı olacaktı. Kennedy'nin yakın arkadaşı ve onu stratejik komutanlığa dahil eden Başkan Adam Bamford'un göreve gelmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin terörle mücadele politikası değişmişti. Bu dönemde Umbrella karşıtı takip ve soruşturma birimi dağıtılmış, tüm ajanları ise 2011'in başında kurulan yeni güvenlik operasyonları birimine aktarılmıştı. Şubat 2011'de ABD, Doğu Slav Cumhuriyeti'nde süren iç savaşta isyancı güçlerin biyolojik silah kullandığına dair iddiaları soruşturmaya başladı. Bu görev için tatilinden apar topar çağrılan Kennedy'ye Korkuluk Kod adlı CIA ajanı ile görüşmesi ve soruşturmada her türlü bilgiyi değerlendirmesi emredilmişti. Ancak Leon'un ülkeye girişinden kısa bir süre sonra ABD hükümeti ajanlarının bölgeden çekilmesini istemişti. Kennedy bu emri hiçe sayarak savaşın harap ettiği Holy doğru yola çıkmıştı. Burada Korkuluk ile buluşmayı başarmış fakat kısa süre sonra saldırıya uğraması sonucu ağır yaralanan ajan gözlerinin önünde hayatını kaybetmişti. Ölmeden önce ise tek bir kelime söyleyebilmişti: arıcı. Kısa süre sonra Leon parazitlenmiş yaratığı kontrol altına almak için baskın türden bir plaga kullanan isyancı lider Ivan Judanovic tarafından yakalandı. Kennedy kendine geldiğinde bir bodrum katında bağlı haldeydi. Yanında bir Amerikalının neden bölgeye gönderildiğini sorgulayan Alexander Kozashenko ve JD vardı. Planlanan sorgu gerçekleşemeden ev Doğu Slav ordusu tarafından aranmaya başlandı. Bu sırada Leon öksüren Judanovic'i fark etmiş ve biyolojik silahların etkisiyle durumunun giderek kötüleştiğini anlamıştı. Tehlikenin büyümesiyle birlikte 3 isyancı sığınaklarını terk ederek tünellerden kaçmış, Leon da onların peşine düşmüştü. Tünellerde ilerlerken Leon, parazit tarafından zihni ele geçirilmiş eski bir isyancı liderin saldırısına uğramıştı. O esnada Judanovic, aynı akıbeti yaşamamak için kendi infazını emretmiş ve Alexander'ı direnişin yeni lideri ilan etmişti. Leon ve JD tünellerden kaçarak isyancıların üs olarak kullandığı bir kiliseye ulaşmayı başarmışlardı. Yol boyunca birkaç hastalıklıdan kurtulmuş fakat isyancıların bu yaratıkları kullanmasının dehşet verici sonuçlarına tanık olmuşlardı. Çok sayıda sivil esirin zorla parazitlenmesine şahit olmuşlardı. Kiliseye vardıklarında JD gördükleri felaketin sorumlusu olarak Leon'u suçlamıştı. Bunun üzerine Leon ona plaganın ne olduğunu anlatarak bunun insan vücuduna yerleşen ve onları geri dönüşü olmayacak şekilde enfekte eden bir parazit olduğunu söylemişti. Ayrıca JD'ye bu talihsiz insanların artık asla insan olamayacağını, en iyi ihtimalle omurilikleri çıkarılarak felç olarak yaşamalarını sürdürebileceklerini ifade etmişti. Tam o anda Alexander, direnişin diğer üyeleriyle birlikte kiliseye girdi. Onlardan biri Leon'u yukarıdan gözlüyordu. Alexander JD'ye Leon'un söylediklerinin doğru olduğunu belirtmiş, ardından Leon'a sormak istediği başka şeyler olduğunu dile getirmişti. Leon, belki bu kez doğruya ulaşabiliriz diyerek karşılık verdiğinde Alexander aniden Leon'a yumruk atmış ve yeniden rehin alınmıştı. Alexander ayrıldıktan sonra JD diğer askerlere Kennedy ile yalnız konuşmak istediğini söyledi. Onların izniyle Leon'u dışarı çıkarıp bağlarını çözdü. Ancak özgürlüğünü kazanan Leon hiç vakit kaybetmeden JD'ye saldırdı ve isyancıların biyolojik silahları kullanma yöntemlerini sert bir şekilde eleştirdi. JD bu durumu mantıklı göstermeye ve Leon'un sempatisini kazanmaya çalışmıştı. Fakat Leon bu konuda onunla asla anlaşamayacaklarını söylemişti. Leon ayrılmaya hazırlanırken JD ona Alexander'ın geçmişini anlattı. Hükümet askerlerinin Alexander'ın nişanlısı Irina ile birlikte çalıştığı okula baskın yaptığını, okulun isyancıları desteklediğini düşündükleri için saldırdıklarını açıkladı. Bu baskında Irina ve okuldaki çocuklar hayatını kaybetmiş, bunun üzerine Alexander direnişe katılmaya karar vermişti. Daha sonra JD, Leon'dan Alexander'ı kurtarmasını, Plaga'ya kendisinden önce ulaşmasını ve arkadaşının bir canavara dönüşmesini engellemesini rica etti. Ardından kendi silahını Leon'a vererek Yaşlılar Konseyi'nin Plaga'yı isyancılara bırakmak üzere merkez pazar yerine götürdüğünü söyledi. Leon sessizce silahını alıp pazar yerine doğru yola koyuldu. Pazar yerine ulaştığında Plaga'yı taşıyan kutunun boş olduğunu fark etti. O sırada duyduğu bir ses dikkatini çekti ve hızla dönüp saldırıya geçti. Kısa bir süre boyunca dövüştüler. Leon'un rakibi onun saldırılarından kolayca sıyrıldıktan sonra
ona silahını doğrulttu. Leon karşısındakinin Ada Wong olduğunu anladığında şaşkına dönmüştü. Ona Doğu Slav Cumhuriyeti'nde ne işi olduğunu sordu. Ada ise aynı soruyu ona yöneltti. Hemen ardından Plaga'nın serbest kalmasından sorumlu olup olmadığını sordu. Bu düşünce Ada'ya gülünç gelmişti. Ada'nın kusurlu ürünlerle işi yoktu. Ada işi hakkında gizemli birkaç kelime sarf ederek Leon'un merakını daha da arttırmıştı. Leon tekrar neden orada olduğunu sorduğunda Ada alaycı ve flörtöz bir tavırla karşılık verdi ve o gece kaldıkları yerden devam edip edemeyeceklerini sordu. Leon gülümseyerek bunun şu an hariç herhangi bir zaman olabileceğini söyledi. Onun bu reddedişinden keyif alan Ada, kasabanın yakında temizleneceğini söyleyerek ortadan kayboldu. Leon kiliseye döndüğünde içerideki sivillerin çoğunun J.D. tarafından öldürüldüğünü gördü. J.D. Kennedy'ye sadece bir anlığına gardını düşürdüğünü söyledi. Kısa süre sonra Alexander ortaya çıktı ve yaşananlardan Kennedy'yi sorumlu tuttu. Ancak J.D. Kennedy'nin düşman olmadığını söylemişti. Çok geçmeden Plaga'ya tamamen yenik düşen J.D. Alexander'a saldırdı. Fakat Leon hemen müdahale ederek onu öldürdü. Kennedy, Alexander'ı ikna etmeye çalışarak Plaga'yı kendisine teslim etmesini istedi ancak Alexander bunu reddetti. Bu sırada hükümetin başlattığı bombardıman kilisenin çökmesine yol açmıştı. Alexander kaçınca Kennedy de peşinden gitti. Kennedy biyolojik silahların saldırısıyla harap olmuş, yüzlerce askerin cesediyle dolu başkanlık binasına ulaşmıştı. Binaya sızarken iki Licker ile karşılaştı. Onlar Kennedy'yi fark etmedi. Ta ki yaralı bir asker bacağını tutup acı içinde inleyene kadar. Bunun üzerine Licker'lar saldırıya geçti. Kennedy onlardan birini öldürmeyi başardı ve diğerini ise bir asansör boşluğuna düşürdü. Böylece kendini bir biyolojik silah üretim tesisinde buldu. Burada Ada Wong ile yeniden karşılaştı. Wong, kontrol plagalarının seri üretildiğini söyledi. Ancak ikili kısa sürede Doğu Slav Cumhuriyeti Başkanı Svetlana Belikova'nın emriyle askerler tarafından kuşatıldı. Wong kaçmasına fırsat yaratmak için ışıkları kapattı. Kennedy bu kargaşayı kullandı ve askerlere ateş açtı. Askerler panik içinde birbirlerini vurmaya başlamıştı. Çıkan kargaşada Leon, Başkan Belikova'yı rehin aldı. Kaçmaya çalışırken ona aracının kendisi olup olmadığını sordu. Ancak kısa süre sonra kadının kim olduğunu yanlış anladığını fark etti. Belikova aslında Cumhuriyet'in başkanıydı. Çatışma Alexander'ın yanında getirdiği Licker'larla bölündü. Belikova ise kendi biyolojik silahlarını serbest bıraktı. İki gelişmiş Tyrant. Bu durum biyolojik tehlike alarmının çalışmasına ve tesisin kendini imha için hazırlanmasına sebep oldu. Alexander ve Kennedy ufak bir çatışmanın ardından erişim asansöründen kaçarak canlarını kurtarmayı başardı. Üçüncü bir Tyrant onları takip ettiğinde Kennedy ve Alexander yaratıkla savaşmaya girişti. Alexander Licker'ları kullanarak Tyrant'ı patlayıcı yüklü bir tanker kamyonuna çekti. Kennedy de yanıcı mermilerle ateş ederek yaratığın güç sınırlayıcısını yok etti. Sınırlayıcının parçalanmasıyla daha da güçlenen Tyrant'a bir tankla saldırdılar. Kennedy taretteki yerini alarak yaratığın kafasına nişan aldı. Ancak Tyrant sürekli kaçıyordu. Bunun üzerine Alexander Licker'lardan birini çağırarak Tyrant'ın yüzünü kapattı. Bu sayede Kennedy Tyrant'ın kafasına ateş ederek onu öldürdü. Tanktan inen Kennedy yıllardır biyolojik silahlarla savaştıktan sonra bir tanesi tarafından kurtarılacağını hiç beklemediğini söyledi. Ancak bu rahatlama kısa sürmüştü. Çünkü başkanlık sarayından daha önce salınmış iki Tyrant ortaya çıktı. Kennedy Alexander'ı kaçırmaya çalıştı. Fakat yaratıklardan kurtulamadılar. Elinde yalnızca savaş bıçağı kalan Kennedy son çareye hazırlanırken şans eseri bir Amerikan uçağı yetişti ve yaratıkları öldürdü. Bu olay Kennedy'nin ABD hükümetinin onu sürekli izlediğinin göstergesiydi. Başkentteki Amerikan-Rus ortak kuvvetlerinin işgalini izleyen Alexander, Kennedy'ye bunun yaşanacağını önceden bilip bilmediğini sordu. Kennedy eğer bilseydi tatilde kalmayı tercih edeceğini söyledi. Alexander artık geri dönmek istemediğini belirterek Kennedy'den kendisini öldürmesini istedi. Ancak Kennedy bunu reddetti. Alexander silahını kendine doğrulttuğunda Kennedy silahı elinden aldı. Ona yanında ölen insanların hatırına yaşamak zorunda olduğunu hatırlattı. Sonrasında Kennedy, Alexander'ın omuriliğini vurarak Plaga ile olan bağını kesti. Ağır yaraları sebebiyle Kennedy, ABD Hava Kuvvetleri tarafından bölgeden alınarak Polonya'daki bir hastaneye götürüldü ve tedavi altına alındı. Bir süre sonra Hannigan, Leon'a otel odasındayken Belikova'nın görevinden istifa ettiğini bildirdi. Hükümetin tutumundan rahatsız olan Kennedy, telefonu yüzüne kapatmadan önce kendine bir içki doldurdu. 29 Haziran 2013 Cumartesi günü Leon Kennedy, Tall Oaks'taki Ivy Üniversitesi'nde Başkan Adam Benford'la bir araya gelerek
giderek başkanın teröre karşı savaşa yönelik yeni politikası hakkında bilgi aldı. Benford, Raccoon City'de yaşananların ardındaki gerçeği açıklamanın Amerika'nın itibarı ve ulusal güvenliği açısından riskli olacağını biliyordu. Ancak bu adımın uzun vadede uluslararası ilişkiler için gerekli olduğuna inanıyordu. O akşam Başkan Benford konuşmasını yapmak üzere hazırlanırken kampüs beklenmedik bir terör saldırısına uğradı. Yeni geliştirilen C virüsü serbest bırakılmış ve hızla yayılmaya başlamıştı. Başkan Benford da bu saldırı sırasında enfekte oldu. Kaosun ortasında Kennedy, gizli servis ajanı Helena Harper'la birlikte kurtulmaya çalışıyordu. Ancak dönüşüm geçiren Başkan Benford'un kendisine saldırmasıyla büyük bir trajedi yaşandı. Kennedy istemese de virüsün etkisiyle kontrolünü kaybeden Benford'u durdurmak zorunda kaldı. Kennedy, Helena Harper'la beraber Tall Oaks'tan kaçtı ve sığınmak için şehrin dışındaki katedrale ulaştı. Ancak bu kaçış onu çok daha karanlık bir gerçeğin içine sürüklemişti. Harper, Leon'u yerin derinliklerinde gizli bir biyolojik silah araştırma tesisine götürdü. Burada kız kardeşinin ulusal güvenlik danışmanı Derek Simmons'ın emriyle kaçırıldığını ve kendisinin de Başkan Benford'a düzenlenen suikasta zorlandığını itiraf etti. Simmons'ın liderliğini yaptığı gizli örgüt A ile Amerika Birleşik Devletleri adına biyolojik silah araştırmaları yürütüyordu. Amaçları varsayımsal bir biyolojik tehdit durumunda ülkenin Çin gibi rakip devletlerin gerisinde kalmamasını sağlamaktı. Başkan Benford'un Raccoon City hakkındaki gerçeği açıklama planı bu gizli örgüt için kabul edilemezdi. Çünkü ABD ordusunun operasyon görüntüleri ve açıklamaları biyolojik silah üreticileri için paha biçilmez muharebe verileri içeriyordu. Bu nedenle Benford'un girişimi ulusal güvenliğe tehdit olarak görülmüş, Simmons da salgınla ilgili tüm süreci kontrol altına almıştı. Sonuç olarak 77 bin nüfuslu Tall Oaks pazar sabahı bombalandı. Patlamayla birlikte aileyi işaret eden tüm kanıtlar yok edildi. Savaş verisi olarak kullanılabilecek kayıtların yayılması engellendi. Saldırının sorumluluğunu ise Neo Umbrella adlı yeni bir örgüt üstlendi. Aynı örgüt Çin'in Lanxiang kentinde bir başka biyoterör saldırısı daha başlattı. Bombardımandan kısa bir süre sonra Leon ve Helena iletişim kurmayı başardıkları Hannigan'dan Simmons'ın Çin'e gittiğini öğrendiler. Gerçeğe ulaşmak isteyen ikili Simmons'ı takip edebilmek için Hannigan'dan kendilerini resmi olarak ölü ilan etmesini istedi. Ardından gizlice Çin'e gitmek üzere bir uçağa bindiler. Ancak yolculuk sırasında beklenmedik bir felaket yaşandı. Uçakta bulunan bir enfekte C virüsünün yayılmasına sebep oldu. Virüs kısa sürede tüm yolcuları enfekte etti ve uçak adeta bir ölüm tuzağına dönüştü. Leon ve Helena kontrolünü yitirmiş yolculara karşı hayatta kalmak için savaşmak zorunda kaldı. Zorlu bir mücadeleden sonra uçak Çin'de Jake Müller ve Sherry Birkin'in bulunduğu bölgeye yakın bir yere düştü. Dörtlü burada karşılaştı. Leon Sherry'ye neden orada olduğunu sordu. Sherry hükümet adına koruma görevi yürüttüğünü söyledi. Aynı soruyu Leon'a yönelten Sherry ondan Simmons'ın bu kaosun arkasındaki isim olduğunu öğrendi. Ancak Sherry Simmons için çalıştığını açıkladığında durum daha da karmaşık bir hal aldı. Bu sırada Jake ve Sherry'nin uzun süredir peşinde olan dev yaratık Ustanak düşen uçağın enkazından ortaya çıktı. Leon, Helena, Sherry ve Jake hayatta kalmak için birlikte savaşmak zorundaydılar. Çetin bir mücadelenin ardından elektrik kulesinin Ustanak'ın üzerine devrilmesiyle yaratık etkisiz hale geldi. Leon ve Helena bu olaydan sonra Jake ve Sherry'den ayrıldı. Sherry, Simmons ile bir binada buluşacaklarını söyledi. Ancak Leon bir şey diyemeden bir kule çökünce grupların yolları ayrılmış oldu. Helena endişeyle onların yaşayıp yaşamayacağını sorduğunda Leon sadece Jake iddia ettiği kadar iyiyse kurtulurlar diyebildi. Leon ve Helena izini sürdükleri Wong'u sonunda bulduklarında onu bir binaya kadar takip ettiler. Yol boyunca ölümcül tuzaklarla dolu bir dizi engeli aşarak ilerlediler. Binanın derinliklerine ulaştıklarında ise beklenmedik bir manzarayla karşılaştılar. Chris Redfield ve Pierce Nivens, Ada Wong'u köşeye sıkıştırmıştı. Chris'in gözlerinden öfke fışkırıyordu. Çünkü adamlarının ölümünden ve ardı ardına yaşanan salgınlardan onu sorumlu tutuyordu. Chris tüfeğini doğrultmuş ve tetiğe basmak üzereyken Leon araya girdi. Silahı Chris'in elinden düşürdü ve ikisi kısa bir boğuşmanın ardından birbirlerine silah doğrultarak durdu. Leon, Chris'e silahını indirmesini söyledi. Wong'un önemli bir tanık olduğunu ve hayatta kalmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Ancak Chris bu sözleri reddetmişti. Ona göre küresel biyoterör saldırılarının arkasındaki isim Leon'un korumaya çalıştığı kadın Ada Wong'tu. Leon ise bunun doğru olmadığını söyledi ve asıl sorumlunun Derek Simmons olduğunu açıkladı. Chris öfkesine yenilerek Wong'un yüzünden tüm adamlarımı kaybettim diye haykırdı. Leon ise aynı sertlikle karşılık verdi. Simmons yüzünden başkan dahil 70
5000'den fazla insan öldü. Ortam gerginlikle dolup taşarken Wong bir ses bombası fırlatarak kaçmayı başardı. Kargaşa anında Chris, Leon'un sözleri üzerine bir an duraksadı. Onu öldürmekten vazgeçerek Ada Wong'un peşine düştü. Leon ve Helena ise vakit kaybetmeden ayrılarak Simmons'ı bulmak için yola koyuldular. Nihayet ikili Sherry'nin söylediği binaya ulaşmıştı. Binaya girdiklerinde Simmons ve aile örgütünden adamlarla karşılaştılar. Kısa bir süre sonra Sherry ve Jake de onlara katıldı. Sherry'nin sorularını yanıtlayan Simmons, küresel terörist saldırılara karıştığını kabul etti. Ancak aynı zamanda başkanın ölümünden de Kennedy'yi sorumlu tutuyordu. Bu itirafların hemen ardından Simmons'ın adamları dörtlüye ateş açtı. Böylece grup kendilerini bir çatışmanın ortasında buldu. Kennedy ve Harper, Sherry ve Jake'e kaçmalarını, kendilerinin ise Simmons'la savaşmak için geride kalacaklarını söylediklerinde Sherry, C virüsü durdurabilecek kritik bilgileri içeren bir çipi Leon'a teslim etti. Sherry ve Jake olay yerinden uzaklaşırken Kennedy ve Harper aileye yoğun bir ateş açarak karşılık verdi. Çatışma sırasında Simmons bir C virüs okuyla vuruldu. Simmons ağır yaralı halde raylara doğru sendelediğinde Leon ve Helena onu durdurmak için peşinden koşarak hareket halindeki trene atladılar. Onu trenin ön kısmında yakaladıklarında Simmons önce suçlamaları Ada Wong'un üzerine atarak dikkatlerini dağıtmaya çalıştı. Ardından yaptıklarını ülkenin güvenliği adına mantıklı göstermeye uğraştı. Ancak Leon ve Helena artık onun sözlerine kulak asmıyordu. Köşeye sıkıştığını anlayan Simmons öfkesine yenik düştü ve damarlarında dolaşan güçlendirilmiş C virüsün etkisiyle grotesk bir dönüşüm geçirdi. Vücudu parçalandı. Kas, kemik ve sinir dokularından oluşan dev köpek benzeri bir yaratığa dönüştü. Helena silahını kaldırdı ve Simmons'a karşı son bir mücadeleye girişti. İki ajan trenin vagonları boyunca Simmons'ın peşinden giderek amansız bir savaş başladı. Yaratık durmak bilmiyordu. Helena'nın kız kardeşinin ölümüyle alay edecek kadar da insanlığını yitirmişti. Gücü o kadar fazlaydı ki birkaç tren vagonunu yerinden söküp raylardan aşağı savuracak kadar kuvvet uygulayabiliyordu. Simmons içinde bulundukları trene doğrudan çarpmaya hazırlanırken Leon ateş açarak onu sendeletmeyi başardı. Yaratık dengesini kaybettiği anda gelen tren darbesiyle savrulup tekrar trenin üzerine düştü. Aldığı ağır hasarın etkisiyle kısa süreliğine insan formuna döndü. Ancak C virüsü hücreleri hızla kendini onarmaya başladı ve Simmons yeniden mutasyona uğradı. Son bir an için Leon'un gözlerinin içine baktı ve ölmesi halinde neler olabileceğini bilmediklerini söyledi. Leon ise soğukkanlı bir ifadeyle "Dünya sensiz çok daha iyi bir yer olacak" diyerek son noktayı koydu. Simmons öfkesine yenilerek vahşileşti ve devasa gücünü kullanarak trenin tavanından büyük bir parça kopardı. Ardından parçaladığı enkazı Leon ve Helena'ya doğru fırlattı. Leon refleksle hareket ederek kurtuldu. Bu manevra Helena'ya ölümcül bir fırsat yarattı. Tam o anda Helena nişan aldı ve mermiyi onun kafasına isabet ettirdi. Aile tarafından terk edilmiş olmanın öfkesiyle deliye dönen Simmons dengesini kaybederek trenin kenarından aşağı düştü. Birkaç saniye sonra raylara çarptı ve hızla ilerleyen tren onu ezip geçti. Çarpışmanın şiddetiyle vagonlar raydan çıktı. Leon ve Helena ise düşmekte olan trenden atlayarak nehre daldılar. Yorgun, yaralı ama hayatta kalmayı başaran ikili kısa süre sonra Tachi'nin kıyılarına ulaştı. Yıkıntılar haline gelmiş köprüyü ve tren enkazını bir süre sessizce izlediler. Ardından rıhtımdan uzaklaşarak BSAA birliklerinin sivilleri güvenli bölgelere tahliye edişini seyrettiler. Helena sessizliği bozarak Leon'a dönüp "Her şey gerçekten bitti mi?" diye sordu. Leon bir an duraksadıktan sonra yorgun ama kararlı bir şekilde "Evet, bitti" diye yanıt verdi. Leon ve Helena tam bir nefes alacakken Hannigan acil bir çağrıyla onlarla iletişime geçti. Sherry Birkin ve Jake Müller'ın kaçırıldığını bildirdiğinde ikisi de şaşkına dönmüştü. Helena, Sherry'nin onlara verdiği dosyaları hatırladı ve hemen incelediler. Kısa sürede bu belgelerin olayla bağlantılı olduğunu fark ettiler. Dosyalarda yer alan bilgilere göre C virüsünü durdurmanın anahtarı Jack Müller'ın kanında gizliydi. Leon ikiliyi kurtarmak için BSAA ile irtibata geçmeye çalışırken Helena gökyüzünde yaklaşan bir cismi fark etti. O sırada Leon, Chris
Chris Redfield'a bağlandı ve konumlarını bildirdi. Ancak Chris hemen bölgeden uzaklaşın diye bağırdı. Leon başını kaldırdığında gerçeği görmüştü. Yukarıdan fırlatılan bir füze Tachi semalarında patlamış ve gökyüzüne mavi bir sis yaymaya başlamıştı. Bu sis C virüsünü taşıyor ve birkaç dakika içinde sayısız insanı enfekte ediyordu. Kaosun ortasında Leon telsizden Chris'e Sherry ve Jake'i bul ve onları oradan çıkar diye seslendi. Chris ise Ada Wong'un öldüğünü söylediğinde Helena şaşkınlıkla Leon'a baktı. Kadının ölüm haberi onu derinden sarsmıştı. Ancak Leon belli etmemeye çalışmıştı. Helena endişeyle onun iyi olup olmadığını sorduğunda Leon uzaklara bakarak hayatta kalanları bulup şehirden çıkalım dedi. İkili hızla yayılmakta olan mavi sisin içinden geçerek BSAA birliklerine ulaştı. Birkaç askerin yardımıyla güvenli bir bölgeye ilerlediler ve sonunda bir kamyona binerek şehirden uzaklaşmayı başardılar. Arkalarında ise Tachi mavi zehrin içinde kayboluyordu. Asker onları yoğun sisin içinden geçirerek tehlike bölgesinin dışına çıkardı ve tahliye edilenlerin toplandığı Quad Tower'a yönlendirdi. Şehir tıpkı Tall Oaks gibi kontrolsüz bir kaosun pençesindeydi. Başına buyruk bir gaz tankeri patlayarak Kennedy ve Harper'ı kısa süreliğine bayılttı. Gözlerini açtıklarında çevreleri enfekte insanlarla sarılmıştı. Tam o anda Ada Wong bir helikopterle ortaya çıktı ve onlara kaçmaları için koruma ateşi sağladı. İkili zombilerin istilası altındaki bir köprüye ulaşmıştı. Bu köprü doğrudan Quad Tower'a giden tek geçiş yoluydu. Ancak bir binaya çarpmış bir uçak o anda yere düştü. Uçağın düşmesiyle ardı ardına gerçekleşen patlamalar köprüyü yerle bir etti. Kennedy ve Harper hayatta kalmak için bir BSAA helikopterine ulaşmaya çalıştılar. Fakat vardıklarında pilot ağır yaralıydı. Kennedy kontrolü ele alarak arızalı helikopteri zorlukla havada tutuyordu. Kaçınılmaz şey gerçekleşti ve Quad Tower'ın yan cephesinden içeri girdiler. Kazadan kıl payı kurtulan ikili binanın karanlık ve tehlikeli koridorlarına doğru ilerlemeye devam etti. Ajanlar büyük bir şok yaşadılar. Çünkü onları içeride Derek Simmons bekliyordu. Leon ve partneri Helena Harper, Simmons'ın öfkesinin dinmediğini gördüler. Tam bu sırada tepelerinde Ada Wong'un helikopteri belirdi. Wong'un varlığı Simmons'ı daha da çileden çıkarmış ve öfkesiyle birlikte yeni, devasa bir mutasyona uğramıştı. Ancak Simmons'ın bu korkunç mutasyonu da nihai zaferini ilan edemedi. Wong'un helikopterinden verdiği destekle Simmons'ın korkunç dönüşümünü bir kez daha alt etmeyi başardılar. Wong helikopterle çatının tepesine çıkarken Harper asansörle çıkalım dediğinde Leon'un tereddütünü fark etti. Harper ortağına sorunun ne olduğunu sorduğunda Leon bir şey olmadığını söyledi. Asansörle yukarı çıkmaya başladıklarında Harper sessizliği bozdu. Sonunda Ada Wong konusunu açtı ve Leon'un ona karşı beslediği açıkça belli olan hisleri dile getirdi. Leon onun dediklerine cevap veremeden asansör büyük bir patlamayla rotasından çıktı. İki ajan hızla yan taraftaki asansörün tepesine atlamak zorunda kaldılar. Birlikte destek kablosuna tırmandılar ve yukarı çıktılar. Orada iki kule arasındaki bağlantı koridorunun tepesinde Ada Wong'un Simmons ile kıran kırana bir kavgaya tutuştuğunu gördüler. Wong kulenin başka bir bölümüne doğru ilerlerken Harper ve Kennedy uzaktan Simmons'a ateş açarak onu yavaşlatmaya çalıştılar. Ancak durdukları platform aniden çökmeye başladı ve bu durum onları tekrar destek kablosuna atlamaya zorladı. Simmons kısa bir mücadele sonunda Wong'u bayıltmayı başardı. Bunu gören Leon, Helena'ya kendisini korumasını söyleyerek Wong'u kurtarmaya gitti. Uzaktan koruma ateşi sağlamak ve yollarına çıkan zombileri savuşturmaktan başka bir şey yapamayan Harper çaresiz kalmıştı. Simmons, Leon'a yaptığı hamleyle onu binanın kenarında asılı bıraktı. Tam bu sırada Wong arkadan gelerek Simmons'ı yakaladı ve Leon'u kurtardı. Simmons'ın ortadan kaybolmasıyla Wong ayrılmadan önce Kennedy'ye son
son bir veda etti. Harper telsizden Leon'a Wong'un peşinden gitmesini söyledi. Ancak Leon bu teklifi reddetti ve birlikte kalmalıyız dedi. Çatının tepesine ulaştıklarında etraf zombi kaynıyordu. Bu sırada Leon pistte duran helikopteri gördü. Oraya gitmemiz lazım dediği sırada Simmons'ın az önceki karşılaşmadan da sağ çıktığını ve hayatta kalmak için enfekte olanları özümseyerek daha da mutasyona uğradığını gördüler. Simmons ikilinin yollarını kesti. Böylece tekrar savaşmaya başladılar. Bir noktada etraftaki zombiler Simmons'a saldırmaya başladı ve etrafını kapattılar. Bu fırsatı değerlendiren Leon ve Helena, Wong'un onlar için bıraktığı helikoptere doğru ilerlediler. Fakat Simmons devasa bir sivrisineğe dönüşmüş bir halde bir kez daha onları durdurmaya çalıştı. İkili Simmons'ın rejenerasyon için enfekte olmuş bedenleri kullandığını fark etti. Simmons tam da hasar görmüş kafasını yenilemek üzere içine çekmek için bir zombi ararken Leon yerdeki paratoneri bir zombiye sapladı. Simmons da o zombiyi yakaladığında paratoner gövdesine saplandı. Paratoner o sırada devam eden fırtınadan gelen yıldırımları çekti ve elektrik yüküyle dolan yaratığın yere çakılmasına sebep oldu. Zorlukla helikoptere ulaşmayı başardılar. Ancak son darbeden sağ kurtulan, yaralı ve tamamen mutasyona uğramış Simmons son bir hamleyle onları durdurmaya çalıştı. İkili nihayet Wong'un geride bıraktığı bir roket atarı kullanarak Simmons'ı alt etmeyi başardılar. Roket atarın neden olduğu patlama Simmons'ı kuleden aşağı düşürmüştü. Simmons aşağı düşerken vücudu orijinal insan formuna geri dönmeye başladı. Tekrar insan formuna döndüğünde İkili Simmons'ın ölümünü izlerken Helena Harper, kız kardeşinin intikamını nihayet aldığını söyledi. Daha sonra Leon, helikoptere gidelim dedi. Helikopterde ikili, Wong'un bıraktığı gizli bölmeli bir makyaj kutusu buldu. Gizli bölmenin içinde Simmons'ın biyoterör saldırıların arkasındaki kişi olduğunu kanıtlayan tüm delilleri içeren küçük bir veri diski yer alıyordu. Bu deliller Kennedy'nin üzerindeki tüm suçlamaların kalkmasını garantileyecekti. Harper, Leon'a masum olduğunu kanıtlayacağını söylediğinde Kennedy kararlı bir şekilde ikisinin de kanıtlanacağını söyledi. Tam bu sırada Hannigan aradı. C virüsünü durdurmanın bir yolunun bulunduğunu bildirdi. Ardından çökmekte olan kuleden helikopterle ayrıldılar. Çin'deki olayların üzerinden bir süre geçtikten sonra Helena Harper kız kardeşinin mezarını ziyaret etti. Hannigan, Leon Kennedy ve diğer federal ajanlar da ona eşlik ettiler. O an Harper sorumluluk alma vaktinin geldiğini söyledi ve Leon'a teşekkür ederek işlediği suçlar nedeniyle gözaltına alınmaya hazır olduğunu belirtti. Hannigan'ın onaylayan bir baş sallamasıyla Leon Harper'a yaklaştı ve kolunu tuttu. Ancak onu tutuklamak yerine eline kendi silahını tutuşturdu. Şaşkına dönen Harper, Başkan Benford'a yapılan saldırıda suç ortağı olduğunu dile getirdi. Hannigan Harper'a delillerin dikkatle incelendiğini ve Simmons'ın suçlarının ardından Harper'ın sorumlu tutulmasının adil olmayacağına karar verildiğini açıkladı. Dahası bu bulguların kamuoyuna açıklanmayacağını da ekledi. Harper itiraz etmeye çalıştığında Leon araya girdi ve başkan da bunu yapmamızı isterdi dedi. Hannigan ekibin geri kalanıyla buluşmalarını önerdi. Leon'un yanından ayrılmadan hemen önce Harper, Ada Wong'un makyaj kutusunu Leon'a geri verdi. Onunla tekrar karşılaştığında geri verirsin demek istemişti. 2014 yılında Leon Kennedy, DSO Türkçe açılımıyla Güvenlik Operasyonları Bölümü ajanlarından oluşan bir ekibe liderlik etti. Görevleri Maryland, Bethesda'ya gitmek ve gizli örgüt aileye bilgi sızdıran Senatör Stephen Iry'yi yakalayıp ondan bilgi almaktı. Ancak Kennedy ve ekibinin bilmediği şey hem Iry'nin aracının hem de DSO araçlarının patlayıcılarla donatılmış olduğuydu. Ekip hedefe yaklaştığı anda bu patlayıcılar infilak etti. Patlamadan hayatta kalan tek kişi Kennedy oldu. Daha sonra morgu ziyaret etti ve hayatını kaybeden ekip arkadaşlarının cesetlerini bizzat inceledi. Tam o sırada bir ceset torbasının içindeki enfekte olmuş ceset kıpırdanmaya ve zombiye dönüşmeye başladı.
başladı. Kennedy bu tehdidi ortadan kaldırmak için onu derhal etkisiz hale getirmek zorunda kaldı. Ne yazık ki bu hareket diğer enfekte cesetleri de uyandırdı ve Kennedy hayatta kalabilmek için geri kalanları, kendi adamlarını teker teker indirmek zorunda kaldı. Bu başarısız görevin hemen ardından Leon huzur bulmak amacıyla Colorado'ya gitti. Orada izole, sessiz bir kulübede yaşamaya başladı. Görevinin yarattığı büyük travmayla ve mesleğine dair giderek artan hayal kırıklığıyla başa çıkmak için çaresiz kalmış ve alkole sığınmıştı. Kennedy tatilini sürdürürken yanına Chris Redfield ve Rebecca Chambers geldi. Amaçları ondan Glenn Arias'ın Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'da gerçekleştirdiği son biyoterör saldırıları hakkında danışmanlık almaktı. Bu saldırılarda kullanılan virüs, Arias'ın saldırıları kontrol etmesini sağlayan ve Los Illuminados organizasyonu tarafından kendisine temin edilen bir plaga örneği yardımıyla geliştirdiği özel bir biyolojik silah türüydü. Başlangıçta Kennedy onlara yardım etmeye isteksiz davranıyordu. Hatta biyolojik silahlara karşı verilen mücadelenin ne zaman sona ereceğini sorgulamaya başlamıştı. Ancak kısa bir süre sonra Rebecca'nın kaçırılmasıyla durum değişti. Bu olay üzerine Leon isteksizliğini bir kenara bıraktı ve Chris ile işbirliği yaparak Arias'ın bir sonraki büyük saldırı hedefinin neresi olduğunu bulmayı kabul etti. Kennedy ve Chris, Silver Dagger ekibiyle birlikte derhal New York'a hareket ettiler. Arias toplu bir katliam planlıyordu. Virüsü taşıyan tankerlerle şehre saldıracaktı. Ekibe bu kritik görevde yardımcı olacak özel araçlar tahsis edildi. Chris bir Hummer ile donatılırken Kennedy ise bir Ducati motosiklet aldı. İlk yakıt tankerini başarıyla yok ettikten sonra Chris, Kennedy ve Damien aniden enfekte olmuş köpeklerin saldırısına uğradılar. Tehlikeyi sezen Kennedy köpeklerin ilgisini kendi üzerine çekmek için motosikletini son sürat çalıştırdı ve ardından hızla uzaklaşarak onları peşine taktı. Bu kritik hamle Chris'in şehirdeki diğer virüs dolu tankerleri yok etmeye odaklanmasını sağlamıştı. Köpekleri otoyola çıkaran Kennedy enfekte olmuş iki köpeği kolaylıkla alt etti ve vakit kaybetmeden Arias'ın karargahına doğru son sürat ilerledi. Chris'in zombileri etkisiz hale getirmesine yardım etmek için tam zamanında yetişmişti. Ancak ikili güçlerini birleştirir birleştirmez karşılarında daha da büyük bir zombi sürüsü belirdi. Kennedy ve Chris karşılaştıkları zombileri bir süre durdurmayı başardılar. Ancak Rebecca için zamanın kritik ölçüde daraldığına karar verdiler. Bunun üzerine Kennedy, Chris'e Rebecca'yı kurtarması için ilerlemesini, kendisinin ise zombileri oyalamak ve etkisiz hale getirmek için geride kalacağını söyledi. Kısa bir süre sonra Arias korkunç ve güçlü bir yaratığa dönüştü. Kennedy tüm zombileri temizledikten sonra tam zamanında çatıya ulaştı ve Chris'i Arias'ın kıskacından kurtardı. Hızla motosikletini Arias'ın bacaklarına çarptı. Kennedy, Arias'ın vahşi saldırılarından büyük bir ustalıkla sıyrılmakla kalmamış, hatta bir anlık boşluktan faydalanarak Arias'ın kafasına güçlü bir tekme dahi atmayı başarmıştı. Arias kaçmaya çalışarak Silver Dagger'ın helikopterine tutunmaya çalıştığında Kennedy motosikletini oldukça hızlı bir şekilde sürdü. Son anda motosikletten atladı ve hızla giden motoru Arias'a çarptırdı. Ardından Kennedy motosiklete ateş etti. Meydana gelen büyük patlama Arias'ı ağır şekilde yaralamıştı. Nihayetinde Arias'ın işi Chris tarafından bitirildi. Arias'ın kesin yenilgisinin ardından Kennedy durup kendi hayatını derinlemesine değerlendirdi. Zihninde biyolojik silah tehditleriyle daha ne kadar savaşmak zorunda kalacaklarına dair zor bir soru belirmişti. Ancak Chris bu melankolik düşünceyi hemen dağıttı. Şakayla karışık bir şekilde Kennedy'nin daha önce bizzat sarf ettiği, hiçbir zaman bu kadar ileriye dönük plan yapmaması gerektiği yönündeki bir yorumunu ona hatırlattı. New York'taki biyoterör saldırısının üzerinden bir yıl geçtikten sonra savunma operasyonları bölümü Kennedy'ye kritik bir görev verdi. Doktor Antonio Taylor'ı kurtarmak. Taylor, ileri savunma araştırma projeleri ajansında görevli bir robotik mühendisiydi. Ancak askeri sırları deniz aşırı gruplara sızdırdığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Taylor'ın bilinen son yeri San Francisco, Kaliforniya'ydı. Orada Doktor Taylor kaçırılmış ve hızla bir minibüse bindirilmişti. Federal operasyon gücü destekçisi Hannigan durumu Kennedy'ye bildirdiği sırada Leon minibüsü fark etmiş ve otoyol boyunca takip etmeye başlamıştı. Ancak kısa süre sonra kendisini durdurmaya çalışan başka bir motosikletli de onu takibe aldı. Bir noktada peşindeki motosikletli Leon'un motoruna atladı ve iki freni de aynı anda sonuna kadar çekti. Bu ani duruş Kennedy'nin ileri doğru fırlamasına ve aracın paramparça olmasına sebep oldu. Mario Gomez olduğu öğrenilen bu motosikletli hızla kaçıranların kamyonetine geri döndü. Taylor'ın Alcatraz adasında tutulabileceği bilgisine ulaşan Kennedy,
hemen bölgeye giderek turistik alanı araştırmaya başladı ve nihayetinde bir kanalizasyona girdi. Burada San Francisco'da meydana gelen son cinayet vakalarıyla ilgili kendi soruşturmasını yürüten Jill Valentine ile karşılaştı. Kanalizasyonda ikili zombileşmiş birkaç turistin yanı sıra tehlikeli bir amfibi Licker ile yüz yüze geldi. Bu yaratıklardan gizlenmeyi başaramamışlardı. Kennedy ve Valentine yaratıkların saldırılarına karşı birbirlerine destek olurken sürekli olarak takip edildiler. Sonunda bir açıklık buldular ve Kennedy güçlü bir patlama yaratarak peşlerindeki tüm tehditleri ortadan kaldırınca oradan hızla kaçmayı başardılar. Yollarına devam eden ikili Alcatraz'ın bir zamanlar askeri karakol olduğu dönemde mühimmat taşımacılığı için kullanılan tünellere girdiler. Burada Kennedy ve Valentine kendi görevleri hakkında bilgi paylaşarak birbirlerinin durumlarıyla bağlantılı olduklarını tespit ettiler. Güçlü bir hava akımı hisseden Kennedy, Licker larvalarının kuluçkalandığı bir cephaneliğe giden gizli bir geçidi keşfetti. Cephanelikte yaptıkları incelemelerde, hapishanede ve şehirde insanları enfekte eden sivrisinek İHA'larının planlarını buldular. Tüm bu yaşananların ardındaki beyin onların yakında olduğunu biliyordu. Redfield'ları rehin tuttukları hapishane hücrelerine gelmeleri için Leon ve Jill'i tesise çağırdı. Bu davetle ikili doğrudan bölgeye ilerledi. Hızla ilerleyen Kennedy ve Valentine virüsün kötüleşen semptomlarını gösteren Redfield kardeşlerle bir araya geldiler. Aynı zamanda Claire'ın hücresinde sağ kalan kişinin kayıp Dr. Taylor olduğunu da tespit ettiler. Ancak bu kritik anda Kennedy beklenmedik bir saldırıya uğradı. Boynundan bir drone tarafından enfekte edildi. Bu planın ardındaki kişilerin eski USS operatörü Dylan Blake ve Arias'ın yardımcısı olan Maria Gomez olduğu ortaya çıktı. Dylan Blake, biyoterörizmden fayda sağlayan şirketleri, kuruluşları ve ajanları yani BSAA ve TerraSave dahil olmak üzere herkesi cezalandırmak istediğini açıkladı. Ona göre bu gruplar biyoterörü sona erdirmek için gerçek bir çaba göstermiyordu. Dylan amacını daha da ileriye taşıyarak Kennedy'yi bitmek bilmeyen savaşlar ve örtbaslar yayan hükümetli ilişkisini sürdürdüğü için alenen kınadı. Valentine enfeksiyondan kurtulmayı başardı. Ancak karşısında korkunç bir ikilem duruyordu. Taylor'ı kurtarmak için enfekte olan Claire'ı öldürmek ya da Claire'ın enfekte olup Taylor'ın ölmesine izin vermek. Valentine bir karar vermediğinde Dylan durumu kendi lehine çevirdi ve Taylor'ı göğsünden vurdu. Bu sırada Maria Valentine'i etkisiz hale getirdi. Ta ki Kennedy bir ses bombası atana kadar. Bu patlama Jill Valentine'ın hızla kanalizasyona kaçmasına olanak sağlamıştı. Maria Kennedy'yi yakalayıp etkisiz hale getirdi. Onu öldürmeye hazırdı. Fakat Dylan son planlarını hazırlarken Kennedy'nin virüsün mutasyonu sırasında acı çekmesini emretti ve Maria'yı durdurdu. Ardından Dylan Blake ve Maria Gomez oradan ayrıldı. Ölmek üzere olan Taylor bu zorlu durumda dahi savaşmaya devam etme kararlılıklarının sebebini onlara sordu. Kennedy ve Redfield ise dünyanın korkunç bir yer olduğunu kabul ettiler. Ancak bu dünyanın insanları yok ederek veya öldürerek kurtarılmayacağını belirttiler. Onların kararlılığını ve cevaplarını dinledikten sonra Taylor son nefesini vermeden önce Claire'e ağa giriş kodunu verdi. Bir zaman sonra Rebecca Chambers gelerek enfekte olan ekibe aşı getirdi. Böylece virüsün etkileri azalmaya başladı. İyileşme sürecini tamamladıktan sonra Leon Kennedy, Valentine'ın yanına cephanelik üssüne gitmek için ayrıldı. Kennedy'nin amacı insansız hava aracı olarak kullanılan sineklerin salınmasını durdurmaktı. Ancak burada Maria ile karşılaştı. Virüsün etkisinden henüz tam olarak kurtulamamış olan Leon, Maria ile amansız bir mücadeleye girişti. Maria başlangıçta üstünlük kursa da Kennedy sürekli olarak onun saldırılarını savuşturuyordu. Mücadele Kennedy'nin bir tekme atması ve Maria'nın duvardaki demir çıkıntıya girmesiyle doruk noktasına ulaşmıştı. Maria kendini kurtarmayı başarmıştı. Ancak aldığı yara ölümcüldü. Birkaç adım sonra yere yığıldı. Diğerleriyle yeniden bir araya gelen Kennedy kendisini bir megalodon ile birleştirerek devasa ve inanılmaz dirençli bir varlığa evrilen Dylan ile yüzleşti. Cephanelik depolarını ateşe verdiler. Ancak yaratık bu saldırıdan çok az hasar almıştı. Bunun üzerine Kennedy, Claire ve Chambers'a Taylor'ın verdiği kodu girmelerini ve diğerleri Dylan ile meşgul olurken insansız hava aracı olarak kullanılan sineklerin salınımını durdurmalarını söyledi. Bir yakıt düzeneği ele geçiren Kennedy ona çarptıktan sonra bir el bombası fırlattı. Ne var ki bu bile yaratığı öldürmeye yetmiyordu. Valentine bir plazma tüfeği bulduğunda Kennedy ve Redfield'dan cihaz tam kapasite şarj olurken yaratığın dikkatini dağıtmalarını istedi. İkili yaratığı yeterince uzun süre oyalamış, Valentine ise ateş etmişti. Ancak bu saldırı bile onu durduramamıştı. Nihayet Claire ve Chambers sinekleri yaratığa yönlendirip aşı
aşırı dozda virüsle onu zayıflattığında yaratık açık sulardan kaçmaya çalıştı. Kennedy ve Redfield modifiye edilmiş bir silah hazırladılar ve su kapağının zincirlerine ateş ederek Dylan'ı boynundan yakaladılar. Yaratığa bir torba el bombası bağlayıp havaya uçurarak Valentine son öldürücü darbeyi indirdi. Grup bölgeye takviye kuvvetler gelip kendilerini tahliye etmeden hemen önce operasyonda yaşadıkları hakkında konuştu. Kennedy ise bu zorlu görevin ardından özgeçmişine şaka olarak tur rehberliğini de ekleyeceğini söyledi.